Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben avukat Ece Zerey. Bugünkü videomuzda non-lukratif vize, yani diğer adıyla çalışma hakkı vermeyen oturum izni ile alakalı bilgi vermek istiyorum. Aslında kanalımı incelerseniz bu konuyla alakalı başka videolar da göreceksiniz ama ben özellikle bu videoda 2026 yılında bu izne gelen yenilikleri anlatmak istiyorum. Bu izin İspanya'dan başvurabileceğiniz bir izin türü değil. Bu izne ancak ve ancak bulunduğunuz ülkenin yasal olarak ikamet ettiğiniz ülkenin konsoloslukları üzerinden başvurabilirsiniz. Bu bir. İkincisi, bu izin kimlere yönelik bir izin türü onu anlatmak istiyorum. Bu tamamen ekonomik kapasitesi olan, İspanya'ya gelip burada çalışmadan da yaşayabilecek kişilere yönelik. Burada aslında şunu söylemek istiyoruz. İspanya diyor ki, birincisi bankada yeterli miktarda paran olması gerekiyor. İkincisi, buraya geldiğinde benim sistemime herhangi bir şekilde yük olmaman gerekiyor. Bunun için de İBREM üzerinden bir takım rakamlar belirleniyor. Eğer 2026 yılı için konuşacak olursak ben asıl başvuran için 33.600 euro, her bir getireceği aile bireyi için de 8.400 euro kadar bir para göstermelerini müvekkillerime tavsiye ediyorum. Bu birincisi. İkincisi, İspanya sağlık sistemine herhangi bir şekilde yük olmamak. Bu sebeple de başvuruda muhakkak ve muhakkak tam kapsamlı bir sağlık sigortası göstermeniz gerekiyor. Bu sigortanın tam kapsamlı olması lazım. Herhangi bir bekleme periyodu içermemesi lazım ve muhakkak İspanya'da geçerli bir sigorta olması lazım. Bunun dışında dikkat edilmesi gereken bir takım noktalar var. Bunlardan en önemlisi paranın kaynağını gösterebilmek. Çünkü bu konuda bana arkadaşlar bir sürü soru geliyor. Herkes şunu söylüyor. Ece Hanım, işte benim banka hesabımda şu kadar para var. Ben bu izne başvurabilir miyim? Banka hesabında para olması tek başına yeterli bir sebep değil arkadaşlar. Banka hesabında para olması güzel bir şey ama bu paranın kaynağını gösterebilmeniz de çok önemli. Aslında İspanya'nın en çok odaklandığı konu da bu diyebilirim. Bu konuyla alakalı konsolosluklar çok fazla ince eleyip sık dokuyorlar. Dolayısıyla eğer banka hesabınıza son zamanlarda giren yüklü bir miktarda para varsa, örneğin bu altın satışından gelmiş olabilir, gayrimenkul satışından gelmiş olabilir ya da aracınızı satmış olabilirsiniz. Bunların hepsinin tek tek belgesini göstermeniz gerekiyor. Şimdi bu izinle ilgili çok fazla ayrıntı var ama genel anlamda gereklilikler bunlar ve bu izin 1 yıllık veriliyor arkadaşlar. 1 yıllık geliyorsunuz, burada yaşıyorsunuz. İlk 1 yıl kesinlikle ve kesinlikle çalışma hakkınız olmuyor. Sonrasında izni yenilemek isterseniz 2'şer yıllık yenileyebiliyorsunuz. 1+2+2'den sonra da 5 yılın sonunda İspanya'da uzun süreli oturuma geçme hakkınız oluyor. Yine bir dipnot daha söyleyeceğim arkadaşlar. Bu izinle geldiğinizde dediğim gibi çalışamıyorsunuz ama tabii ki bu sonsuza kadar sürmüyor. Eğer 2. yıldan itibaren çalışmak isterseniz bu mümkün ama bunun için de ya bir iş buluyor olmanız gerekiyor ya da kendinize bir iş kuruyor olmanız gerekiyor. Dolayısıyla çalışmak ve çalışma izni almak otomatik olarak gerçekleşen bir şey değil. Onun da koşullarını sağlamanız gerekiyor 2. yıldan itibaren. Arkadaşlar, biz bir avukatlık şirketi olduğumuz için bu alanda zaten hem Türkiye özelinde hem İspanya özelinde hizmet veriyoruz sizlere. En baştan vizenizi almanızdan son ana kadar, parmak izi bırakıp kartınızı almanıza kadar sizlere destek oluyoruz. Yine aynı şekilde süreçte İspanya'da ev bulmanız, banka hesabı açmanız gerekirse bu tip konularda da destek veriyoruz. Yine geldikten sonra 2. yıl şayet çalışma iznine bu izni dönüştürmek isterseniz bu konularda da sizlere destek olmaktayız, şirketinizi kurmaktayız ya da iş bulduğunuz takdirde var olan çalışma hakkı vermeyen oturum vizenizi çalışma iznine dönüştürmekteyiz. Bizimle daha ayrıntılı görüşmek istiyorsanız ve daha ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız iletişim numaralarımız aşağıda açıklama kısmında yazmaktadır. Bizden randevu alabilirsiniz ve sizlere bu konuyla alakalı daha detaylı bilgi verip her ailenin somut analizini yapabiliriz. İspanya'da şirket kurmak, oturum izni almak, çalışma izni almak ya da diğer tip göçmenlik hukukuyla alakalı bilgi almak istiyorsanız kanalımı takip edebilirsiniz. Çünkü sonraki videolarda her konuyla ilgili ayrı bir bilgi vermeye devam edeceğim. Umarım bu bilgiler sizler için faydalı olmuştur.
Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Saygılar ve sevgiler.